Londra'da olduğu gibi Üsküp'te de 2 katlı otobüsler var dostlar. Burası Üsküp otogarı. Şu yan taraftan da tren garına giriş gösteriyor. Trenler çalışıyor mu bilmiyorum. Ama otogarın girişi buradan. Sabah şu an 7:30. Saat 8'de otobüs biletim var. Radovuş'a gideceğim. Neden Radovuş'a gidiyorum? O bölgede Türkler yaşıyor. Onları ziyaret etmek istiyorum. Çevrede Türk köyleri var. Onları tanımak istiyorum. Yaşantılarını görmek istiyorum. Sizlerle de tanıştırmak istiyorum. Hikayelerini de dinlemek istiyorum. Bakalım bir aksilik olmazsa Radovuş'a ulaşacağız. Oradaki köyleri bulacağız. Makedonya'da yaşayan Türkleri ziyaret edeceğiz bu videoda. Umarım herkes iyidir, keyfi ve sağlığı yerindedir. Sizlere otogarın içini de göstereyim. Buradan İstanbul'a direkt otobüsler kalkıyor. Balkanlarda birçok noktaya direkt otobüs gidiyordur. İşte Belgrad'a gidiyordur. Teşekkürler abi, sağ ol. Taksicileri de bulabilirsiniz burada. Atina, Belgrad, her yere otobüs gidiyor buradan. Biletinizi buradan alıyorsunuz. Daha sonrasında bu kısımda terminalin iç kısmı. Otobüslerin kalktığı peronlar burada. Dostlar bir şey almak isterseniz burada marketler var. Dış tarafta börekçiler var yani otogarın girişinde. Geçip bekleyelim. Türkçe bilmiyor musun ya? Türkçe konuştu benimle en başta. Sonra dedi bilmiyorum dedi. Sadece Fenerbahçe Galatasaray'ı biliyorum dedi. Peronumuz burasıymış. 11 numaralı peron. Şurada pembe renkli, kırmızı renkli otobüsler var. Görüyorsunuz değil mi? Orada da toplu taşıma otobüsleri kalkıyor. Hatırlarsanız Matka'ya gitmiştim. O tarafa geçmiştim. Biletimi de oradan almıştım. Otobüse de oradan binmiştim. Bayağı dar koltuk. Sığmadı çanta aşağıya. Bileti de şöyle veriyorlar bu arada, böyle fiş gibi veriyorlar. Bu arada yolculuğumuz 2-2,5 saat arası sürecekmiş. 530 dinar ödedim. O da aşağı yukarı 8,5 euro yapıyor. Birazdan kalkacak arabamız. Radovuş'a geldik dostlar. Servis beni burada bıraktı. Şimdi buradan bir taksi bulmam gerekiyor. 2,5 saat sürdü yol. Birazcık uyudum, birazcık manzarayı izledim. Anında bu. Stromika Express firması. Şimdi buradan bir taksi bulalım. Köye yolculuğumuz başlasın. Kocaeli'ye 600 dinara. Thank you so much man. No problem. Thank you. Taksi buldum dostlar. Hoppa. Şöyle geçelim abinin yanına. Hoppa. Merhaba, selam. Selam aleyküm. Nasılsın abi? Türkçe yok. Türkçe yok. Aşağı yukarı 15-20 dakikalık bir yol gidecekmişiz şimdi. Hadi bakalım, çıktık yola. Çevrede birkaç tane Türk köyü var. Onlardan biri Kocaeli. Hatta ondan önce de Ali Koç isminde bir tane köy var. O da Türk köyü. Bakalım orada birileriyle tanışırız. Yaşantılarını görmeye çalışırız. Sohbet etmeye çalışırız. Heyecanlandım ya şimdi taksiye binince. Az kaldı yolumuz. Bu arada 600 dinar ödedim dostlar taksi için. 10 euro yapıyor düz hesap. Burada 8 kilometre. Yeah. Tabela var orada. Kocaeli'ye Ali Koç. Ali Koç 6 kilometre. Kocaeli'ye 8 kilometre. 8 kilometre. 8 kilometre. You from here? Nein, sprechen Sie Deutsch? Ah no. Nein. Deutsch. Yo hablo español. ¿Está bien? Nein. No. Sami sme тук сега, Иван е такво. Коцанов иде удар изгледа, шо е там? Пети. Ова е, аз най. Повидя, штип мил. Şu an Ali Koç'tan geçiyoruz dostlar. Burası da bir Türk köyü. Bakın evin üstünde Türk bayrağı vardı. Burası birinci köy. Ali Koç'la Kocaeli arası da 2 kilometre. 2 kilometre Ali Koç. 2 kilometre. Abi Almanca konuşuyor. 2 kilometre Ali Koç, Kocaeli'ye 2 kilometre. Ali Koç ve Kocaeli köyleri içme suyu sistemi diyor. Sanırım TİKA buralarda bazı projeler hayata geçirmiş. Mutlaka geçirmiştir. Kocaeli köyüne giriş yaptık şimdi.
Teşekkürler. Ciao. Caminin orada indim. Sokaklar bayağı dar yalnız. Bir de Allah düşüyordum. Mahvolmuş vaziyette baksanıza. Tek bir aracın geçebileceği genişlikte asfalt atmışlar. İki araç yan yana gelince toprak kısma kaçmak zorunda kalıyor. Radoviş kasabasına ulaştık. Oradan da taksiye atladık. Nereye geldik? Kocaeli ya da buralıların deyimiyle Kojaliya Türk köyüne geldik dostlar. Merhabalar, selamünaleyküm. Nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkürler. Merhabalar, selamünaleyküm. Merhabalar, selamünaleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk, sağ olun. Hoş buldum, teşekkürler. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş buldum, sağ olun. Sen Galatasaraylı mısın? Telefonun arkasında şey var da. Abi kaç yıldır bu köyde yaşıyorsunuz? Atalarınız ne zaman gelmişler buraya? Ya biz doğuma büyüme buradayız. Doğma büyüme. Kaç asırdır burada peki atalarınız, dedeleriniz? Onu biliyor musunuz? Vallahi bilmiyorum şimdi, o kadar yalanlar şey konuşmuyorum. Kaç kişi yaşıyor köyde? Nüfusu kaç buranın? Buranın nüfusu burada var neredeyse 140 hane filan. 140 hane. Geçimini nasıl sağlıyor insanlar? İşte tarımcılık. Tarım yapıyorsunuz. Ne yetiştiriyorsunuz? Fazla tütün. Tütün. Fazla tütün. Burada yetiştiriyorsunuz, burada fabrikalara mı satıyorsunuz tütünleri? İşte var, işte tüccarlar var, alıyorlar ya. Firmalar böyle. İyi kazanç sağlayabiliyor musunuz hayatınızı Vallahi- idame ettirecek kadar? Nasıl diyelim, iyi kazanç yok ama buna da şükür, yapacak fazla bir şey yok. Bu köyde sadece Türkler yaşıyormuş benim öğrendiğim Evet. kadarıyla. Herkes Türkçe konuşuyor. Herkes Türkçe konuşuyor. Ana dilimiz bizim yani burada. Burada okul var, okulda da Türkçe eğitim veriliyor değil mi? Evet. Bu taraftaki en eski minare. Çok eskiden daha. Hay şu kısa olan eski minare. Evet, kısası en eski minare. Bunu daha birkaç yıl önce yeni yaptılar. Cami kaç yıllık? Cami bayağı var bu arada. Yani çok eskiydi, bir de camiyi de yenilediler. Onu çok eski olduğu için yıkmak istemediler, aşağıya zarar verir diye yollara falan. Hı hı. O yüzden böyle kaldı işte. Diğerini, camiyi yenilediler. Güzel görünüyor ama eski minare. Evet, evet, Tarihi dokusu belli oluyor. evet. Ama öyle rüzgar falan çıkınca böyle yıkılma riski daha yüksek buna göre. Evet, onu Evet. bir koruma eski altına olduğu için. alabilirler aslında. Böyle bir iskele yapıp biraz restore Evet, edebilirler. evet. Çünkü bu karşıda şey var, onun üstüne devrilebilir o binanın üstüne. Burası genel olarak böyle köyün merkezi olarak geçiyor. Cami önü dediğimizde burası akla geliyor böyle. Hı hı. Burada ara gençler sokaklar, evler. toplanıyor böyle. Akşam üzerleri güneş batarken falan böyle buralarda. Ne yapıyorlar? Oturuyorlar. Kahve içen var. Sigara kullanan var. Çok Burada sigara içiyor mu toplanıyor. buranın Çok sigara gençleri? içiyorlar. Belli olmuyor mu? Baksana çöplere. Evet, biraz çöp var yerde. Aynen. Şimdi sen kameraya çıkmak istemedin ama kendini tanıtmak ister misin? Yani sesini İstemiyorum duysunlar. ya. Yok, kameraya çıkma, sesini duysunlar. Çünkü arkadan biri konuşuyor ama kim? Tülin ben. Evet. Kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. Lise bütünledim. Lise bitirdim. Şimdi üniversite hazırlıklarım var. Üniversiteye kaydımı başlatacağım. Hayırlı olsun. Öyle, Hangi, evet. hangi bölüm? Gel Hukuk. yürüyelim istiyorsan Yürüyelim. böyle. Hukuk bölümüne yazılacağım. Hadi hayırlı olsun. Geleceğin avukatı diyebilir miyiz o zaman? Öyle Ya da inşallah. hakim, savcı. İnşallah, bilemiyorum. İnşallah. Doğma büyüme buralısın. Doğma büyüme buralıyım. Nenelerim, dedelerim hepsi burada. Ben babana sordum, oradaki abilere de sordum da onlar çok bilmiyorlardı. Belki sen biliyorsundur. Kaç asırdır sizin atalarınız burada yaşıyor, bu köyde? Böyle kesin birine bir şey sorduğunda böyle bu yıldır buralardayız falan diyen yok. Çünkü Aşağı yukarı aynen. diyelim. Ya bilmiyorum. Çünkü çok eskilere dayanıyor, dediğim gibi bir sürü insanlar var. Hatta işte bizim köyün mezarlığında şeyler var. Böyle mezar taşlarında yazan yazılar Osmanlı'dan şey var. Osmanlı yazılarıyla yazılmış. Osmanlıca Evet, yazılmış. evet, Aa, onlara da Osmanlıca bakalım. yazılmış. Evet. Güzel olur, Ve onlara sadece da bizim bakalım. köyün mezarlığında bulunuyor bunlar. Diğer köylerin mezarlığı böyle daha yeni, daha sonradan oluşmuş köyler. Hani dağılmışlar artık, böyle toplandıkça, fazla insan arttıkça. Oraya bir köy böyle, buraya bir köy yakın yakına. Gelirken görmüşsündür Evet, aşağıda. Ali Koç vardı. Ali Koç denilen, O zaman aynen. Kocaeli buradaki en eski köylerden biri. Evet, buradaki en eski köylerden biri, bir de en büyük içlerinde burası. En büyük burası. Evet, Nüfusu Yörük kaç? köylerinden. Baban 200 140 hane dedi. 140 haneden fazladır. 140 hane en az 2 yıl öncesine kadardı. He. Biraz Evet. daha göç aldı o Evet, zaman evet, burası. Evet. Ya da buradaki Yani nüfus 180, çoğaldı. 200, evet 180-200 hane falan böyle rahatça vardır. Buradan Ali Koç'tan geldiğimiz zaman buradan geliyoruz. Evet. Köyün buraya- merkezi
böyle devam ediyor. Böyle yukarı da var, böyle orada da bir merkez oluşuyor. Bir tane küçük dükkan var orada. Bir de buradan aşağıya cami yanına da böyle bulunuyor. Neneme geçelim istiyorsanız. Olur, konuşalım nenenle. Buradan gireceğiz. Buradan şimdi mı gireceğiz? aşağıya. Video çekmem sorun olur mu? Yok, olmaz böyle girerken. Ayşe neneydi değil mi? Evet, Ayşe nene. Burada insanlar tarım ve hayvancılıkla mı uğraşıyorlar? Evet, tütüncülük, tarımcılık, hayvancılık. Onun dışında başka iş yapan var mı? Şu an daha sonra yetişen genç nesillerden. Buradan. Evet, buradan. Böyle daha gençler, tütün çalışmayı sevmeyen, hayvanlarla uğraşmayı sevmeyen Buyur. insanlar. Böyle. Nenemin evi bu. Nenenin evi. Evet. Bir tane dizi vardı bilir misin? Elveda Rumeli diye. Evet. Oradaki eve benzettim ya. Çok eski böyle. Böyle nenem şeyi topluyor. Süpürge yapıyor bunlardan. Ha bunlardan süpürge yapıyor. Evet, bunları He. böyle dikiyor, sonra kıyılarını, uçlarını süpürge yapıyor. Kurutuyor bunları. Hoş buldum. Geldi nene. Nasılsın nene? Müsaade var mı? Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Gel elini öpeyim ver. Sen kimsin? Benim ismim Burak. Türkiye'den geldim ben. Aa, Seyahat ediyorum Makedonya'da. Dediler ki burada Türk köyleri var. Ben de geleyim bir ziyaret edeyim istedim sizleri. yet bakalım. Yet sonra nasılsın? İyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Sen Kahvaltı nasılsın? yedik mi? İyi iyi herkes çok iyi. Sağlığınıza duacı. Yavaşça ben de ihtiyarlıkla uğraşırım. Ne yapacaksın hayat gailesi? Ya, İyi gördüm ama seni. İyi. İyisin maşallah. Yine iyiyim. Şimdi bu saat yok bir şey yiyeyim. İyi güzel. Sen nerede buldun? Ben Salih'i bulmuş bizim. Salye'yi mi? Hı hı. Salye nerede? İşte şu an Salih'e. Aa, Süper Ama- Salye. Aa. Hı. Salih'e tarif etmiş falan. Demiş Evet. nenem konuşur diye. Sağ olsun Salih'e yardımcı oldu sizlerle buluşmam için. Ha, çok güzel olmuş, iyi olmuş. Teşekkür ederim çok Oradan sağ nukam, olasın. buradan nukam işte. 70 tane nukam var. Nukan 70 torun. tane torun. Heh, Evet, Nokan evet, torun evet, demek. evet. Ya. 70 tane torunum var. Evet. var. Maşallah Ama teyzem. 8 tane yine çelet var. 5 erkek, 3 tane damat. 5 erkek 3 kız Ya. çocuğum var. Çocuğum var 8 tane. Hı hı. 8 70 tane de torunun var. Onların- 70 tane de torunum var. Maşallah. Aynen. Gel ayakta kalma gel teyzem. Olsun, siz de ayakta kaldınız. Otur sen. Estağfurullah otur sen otur teyzem ya. Gel otur, gel otur sen de. Ayak kaldık. Bu sizin yöresel kıyafetiniz mi nene? Ha? Sizin bu yöresel kıyafetiniz mi böyle Ya, çiçekli ya. çiçekli? Ama şimdi biz bunlar benim zamanımda daha eskiden bezler yapardık. İşlerdi, gergeflerde düzenler var, çıkırıklar var. Hep isimleri böyle yapıldığı aletlerin, bu Hı hı. eşyaların hep isimleri böyle çıkırık deniyor, gergef deniyor, düzen deniyor. Hepsinin farklı Başka bir şeyleri. şeyler vardı. Şu an Şimdi bunlar bunlar artık. giyiyoruz. Şimdi bunu yapıyorsunuz böyle giyiyorsunuz. Ya. Ama eskiden de böyle giyiniyorlardı değil mi? Değil böyle değil. Değil. Bez yapardık, dokurduk. Bez, akça dokur düzenlerde. Hı hı. İşlerdi, gergefte iğneyle hep. Ha, el işi Evet, yapıyordunuz evet, hep. Göstereyim neyse istiyorsan öyle nanışlar. Olur göster. Ha? Bakayım. Bulabilir misin? Ha? Bulabilir misin? Nerede? Bulun, otur sen. Tamam oturayım ben de ne. Otur sen. Sağ ol teşekkür ederim. Ayağımıza, bunu da sırtımıza, bunun yerine. Ha bu şal var. Bunu giyiyorsunuz. Bunu da üstünüze giyiyorsunuz. Onun Gömlek yerine gibi, gömlek, ceket gibi. Bu gömlek, Ha, o don. Ha tamam bu don bu gömlek. Ya. Desenleri ne güzelmiş bunun nenem ya. Rengarenk. Sen mi işledin bunları? Kaynanalık. Kaynanalık. Gelinler verdi bunlar. Ha gelinler verdi. Ama ben He. gençliğimde. Gençliğinde işliyordun. Ben o işleyeyim. Kaç yaşındasın? Şimdi 85 bitti, 86'ya girdim. 86'ya girdin maşallah. Allah sağlıklı uzun ömür versin. Bunlar da kaynanalık. Bunlar gene başka türlü. Bunlar biraz daha yeni. Bunlar Onlara biraz göre. daha yeni. Evet. Bu düğünlerde mi giyiyorsunuz? Özel günlerde mi Günlerde, giyiyorsunuz? günlerde. Daha zayıf gene işleyeriz, onlar gene başka kere giyerdik. Giyiyor musun hala düğünlerde bunları? Şimdi ben gençler giyiyor ama ben giymem. Sen giymiyorsun. Ben yaşlı var, taşıyamam Bu onlar. zaten günde... Taşırsın ya giy bir endamını görsünler ya düğünlerde. Giymeyelim. Güzelmiş ama. Güzel tabii. Bunlar en eskileri. Hep günden güne hep yeni şeyler çıkardıkları için böyle şu an artık elle değil
Makinelerde Makineyle hazır işliyorlar. yapılıyor. Böyle kırmızı iple dolduruyorlar çabucağına 1-2 günde falan Bunlar da hazırlanıyor bak, bu. İğneyle bunlar iğneyle. Bunlar iğneyle hep. Hep iğneyle bunlar Hep yapar. farklı Peki ipler. desenler değişiyor mu? Yoksa aynı desen üstünden Değişiyor. mi? Hepsinin farklı ismi var. 8 gül var. Başka ne var nene? Çoraplar var bak bak. Ha bunlar çorapların. Çocuklara bunlar. Çocuklara. Bu soğuk, Ha. Kışın. aynen kışın giyerler bunları bizde. Ama köylerde, kasabalarda giyerler. Düğünlerde topkalı bunlar. Düğünlerde de giyiyorsunuz. Bunlar düğünlerde daha Bunlar düğün zayıf. için. Ha düğün için bunlar. He. Düğün için. Aa Nazmi dayımın. Ya. Ha, bak ne kadar güzelmiş. Rengarenk işlemeleri hep. Benziyor. Renkler hep Evet. benziyor birbirine. Farklı değil yani erkekte kadında. Bu gömlek. Bu gömlek de düğünler için bu. Düğünlerde erkekler giyiyor bunu. Yani erkekler düğünler giyer. Ya bu yine kaynatalık. Bu da Yeğenlerden kaynatalık. Kocamın benim bu. Dedemin. Ha bu eşinin. Eşimin yine de bu yine. Büyük, daha büyük. O zaman eşin uzun boylu bir adammış nene. Aa, uzun boylu. Kaçtı boyu hatırlıyor musun? Aa, bilmem ne kadar ama boyluydu. Boylu posluydu o zaman. Ya onun gene bu. Bu gene Nazmi'nin. Çocuğumun bu. Bu adamın. Ha bu çocuğunun. Çocuğumun bu. Geçenlerde geldi bir kara aldı. Sattım. Sattın. Bir don bir gömlek gitti. Türkiye'denmiş. Ben de bilmem kim o. Ha, Türkiye'den gelip aldılar. Türkiye'den geldi aldı. Geliyorlar mı buraya ziyaretine? Geliyorlar. Bak sirek geliyorlar. İnşallah bundan sonra daha çok gelirler. Bu videoyu izleyenler gelsin seni ziyaret etsinler. Bir Ya, elini öpsünler. gelsinler. Halini hatırını sorsunlar. Ya. Yine öyle oldu öyle. Yine bak bunları hep düzende dokurduk. İplik aldırdık dükkan şeyden. Hı hı. Daleriye yeriydik pamuk. Sonra gene iplikler çıktı ama şimdi hep battı onlar. Yok. Evet şimdi makine çıktı ya. Makine çıktı. Makine bitirdi hepsini. Hepsini bitirdi şimdi yok. Gençliğinde ne iş yapardın teyze? Tarlalarda mı çalışırdın? Tarlalarda ekin ekeriz, misir ekeriz, güncüçü ekeriz, arman döveriz. Hepsini yapıyordun. Hepsini. Kuvvetliydin o zaman. Tabi kuvvetliydim yine. Çok çalıştık. Çelatlar bir taraftan, iş bir taraftan. Çok zahmet çektik ama ne yapalım, zahmetsiz rahmet gene olmaz. Dırcava gene zenginlendi bir zaman ekerdik ama yoktu. Dırcava fıkaraydı. Şimdi Dırcava zengin, Tito zengin. Şimdi un alıyoruz kasabadan. Çavdar buğday ekmeyiz. O zaman hem çavdar ekerdik hem buğday ekerdik. O zaman kimseye ihtiyacınız yoktu. Ya yok. Yediğinizi, içtiğinizi kendiniz ekiyordunuz. Yani kendimiz bu ekerdik, yiyorduk kendi zararımızı. Ha şimdi ekmiyoruz, pazardan alıyoruz hazır un. Şimdi o zaman hep işliyoruz. Hı hı. Bayılırdık. Kurak oluyor, olmuyor. Zahmet çekerdik. Şimdi zahmet yok. Şimdi gençler o zamanlar eşeklerle, beygirlerle ulaşırdık. Ha şimdi gençler traktörlere biniyorlar, gidiyorlar tarlaya. Şimdi kolay değil mi? Gerçi Yok. kolay değil de eskiye nazaran daha Ben kolay. alırdım kucağıma bebeği, karşıya giderdim tütün kırma. Bayılırdım. Orada uyudurun gene kalkarım gene tütün kırma. Kolay olur mu? Olmaz. Arman düverece kim biçer. Çok zahmet çektik. Şimdi rahata düştüm. Şimdi çok rahatım var ama çürükün. Vakitim yok hiç. Vakit yok. O zaman böyle rahat edeydim. Belki de bu kadar itiye alamaz kızım ama çok zahmet çektik. Bunu buna koyalım mı? Böyle eskiden işte gelinleri yaşıyormuş böyle. Eskiden gelinleri yaşıyormuş. Nenem, dedem. Dostlar Türk bayrağı varmış bak daha yeni gördüm. Daha yeni dikkatimi çekti. Ama Türk bayrağını asmışsın şimdi gördüm nene. tabii. Onu bıldırlar. Geçen sene daha birileri geldi camın yanına. Onlar verdi onu. Onlar verdiler sağ olsunlar. Gör. Burada kim yaşıyordu? Diye ben manca yapıyoruz burada. Ha burası mutfağın mı? Ya de. Kim ki orada ateş yapıyor. Burada ateş yakıyorsun yemeğini burada pişiriyorsun. Ben kim ki kışın günü gene bunda ama soğuda. Burası soğuk. Bu şeyi diğer odaya götürüyorlar böyle. Hı hı. Taşıyoruz. Burası Orada soğuk olduğu için. Evet. Bir de orada yatıp kalktığı için böyle direkt onu da orada odun yaktığı için. Hem orada yemek yapmış oluyor. Yapıyor. De ateş yakıyorum.
Biber manca bunu da yapıyor. Ha, ateşi yakıp yemeğini burada yapıyorsun. Bunu şimdi yakmaz. Bütün işini kendin görüyorsun. Kendim tabii kendim. Kendi işim. Kendim yaparım, kendim yerim. Afiyet Kim bal gene olsun. tattırır da gelinler de tattırıyor. Kimseye getirirler gene. Yine verirler onlardan. Öyle. Ha, Türk Kızılay. Kızılay mı geldi buraya? Hı? Kızılay gelmiş buraya. Eskiden böyle getiriyorlar. Eskiden mi Ramazan aylarında getiriyorlardı? özellikle böyle yardım yapıyorlar yaşlı ailelere. Şimdi gelmiyorlar mı? Yok, Bu yıl iki hiç sene gelmedi. oldu, yok. Hatta geçen yıldan beri hiç kimse yok. Burası kullanmıyor sanırım nene burayı. Kullanılmıyor burası. Gelini yaşıyordu burada bu arada. Orada köşede resimler var Bayağı istiyorsan. eski. Aa evet, resimler varmış burada. Düğün günü çekilmiş sanırım fotoğraf. Bak burada bir Ne kadar tane güzel daha var. kıyafet Bunlar ya. da yöresel kıyafet. Bunlar da yöresel kıyafet. Şalvarlar böyle. Şöyle ışıkta göstereyim. Bu nenemin torunu bir tanesi evlendi. Bu da nenemin torunu evlendi. Bu nenemin torununun karısı oldu. Bu Saliye. Benziyorsun. Ben sen zannettim önce. Öyle. Bunlar da yöresel kıyafet ama şu an hala günden güne bunlar da yenilendi. Tabii daha farklı oldu. Değiştirdiler sürekli. Gelinlerin sandıkları bunlar bak. Sandık alınıyordu önceden gelinlere. Gelinlerin sandıkları. Atlara bunlar bindiririz. Hı hı. Gider çocuk evine. Orada çiyizini doldurur. Gene bize gelir. Bir hafta düğün yaparız. Bir hafta düğün yapıyordunuz. Pazartesi Oo. yükler gider. Perşembe gün gelin gelir. Cuma gün güveler gider. Gene gün çiğ toplamaya gideriz gene. Çiğ toplamaya gene gelirler kadınlar. Üyeriz ekmek. Halen devam ediyor mu o gelenekler? Şimdi yok. Bugün şimdi pazar gün düğün oluyor. Bugün şimdi. Bir gün. Bugün şimdi. O adet bitti galiba yapmazlar. Artık bitti o. O Eskiden bir hafta. Bir hafta. Oo. Pazartesi boya vurmaya gider gelinlere. Salı gün duruyor. Çarşamba gün davullar çıkar. Perşembe gün atlara bineriz. Gelin alcı gideriz. Gelini alma. Cuma gün gene gelini getiririz. Perşembe gün. Cuma gün gene gider güveler kaynanaya. Diğer gün gene gelirler çiğ toplamaya. Bir hafta düğün yapardık ama şimdi bugün. Bir hafta mı düğün daha güzeldi? Şimdi bir gün mü düğün daha Şimdi güzel? daha temiz. Şimdi daha temiz. O zaman daha ağır gelirdi. Daha Bir hafta. zahmetliydi o değil mi? Şimdi bugün. Biraz gelinlere daha çok para veriliyor. O zaman ağırman yapardık. Burada başlık parası falan var mı burada? Var. Var mı? Var. Peki ayıptır sorması, aşağı yukarı ne kadar veriyorlar başlık parası? Ne kadar? 4.000 Euro'dan başlıyor. 5.5-6 bin Euro'ya kadar o civarda sürekli. 4.000-4.500 Euro, 5.000 Euro. Mesela ben atıyorum bu köyden bir kızla evlenmek isterim. 5.000 Euro ile gelmem 5.000 gerekiyor. euro ile gelmem gerekiyor. Ya. Ama yani o başlık parasını aldığında kızın ailesi falan annesi babası düğün yapılırken yine damadıyla kızına çeviriyor parayı. Ha, yine dönüp dolaşıp Ben o aileye annesinden geliyor. aldım o parayı geri almasınlar diye ben bunu size teslim edeyim. Ben de ayrıyetten işte kendi annesi babası altın veriyor işte 15 tane 20 tane olur. Bütçelerine göre kiminin kazantısına göre öyle gidip geliyor arada. Yani o para yine o çiftte kalıyor Dönüyor aslında. aynen çeviriyor sürekli dönmek zorunda. Bu sobaya 4 tane gelin getirdim. Bu odada 4 tane gelin yaşattı nene. Ya. 4 tane gelin yaşattı. 4 tane gelin yaşadı. Hep de şimdi hepsinin evleri ayrı, hepsi ev yapıldı gitti. Aynen. Burası da senin şimdi kaldığın oda. Ya şimdi orada yatıyorum ki. Burada yatıyorsun. Yani orada. Şöyle göstereyim dostlar odayı. Televizyon var, tekrar bir renk kıyafet. Orada yatarım, kalkarım. Burada yatıyorsun, kalkıyorsun, televizyon izliyorsun. Ya yine. Günlük işlerini hallediyorsun. Yemeğini yapıp yiyorsun. Ya yürek. Ya bu zamana kadar gittim onlar yere gerisinden arkadaşımla getirdim süpürgeleri. Ya ona Dedim ya aşağıda süpürgeler Evet. var diye. Onları kendi toplamış. Şimdi bırakmış oraya kurusun. Ona gene geldim yattım bayıldım. Yatardım açan siz geldiniz. Ya yatardım hep. Bu zamana kadar hep de onlarla uğraştım. Onları toplamışsın. Şimdi onları kurutup süpürge yapacaksın. Ya kuruttum gene dikeyle onları. Hı hı. Sonra ayaklar gübreleri süpürmek için onlar. Gübreleri süpürmek için. Yine gübre. Eline sağlık nenem. Yine onlarla uğraştım hep. Okulda kaç öğrenci okuyor? Şu an köy okulunda ya bilmiyorum yanlış olmayayım ama tüm şeyleri sayarsak bir 150-200 tane vardır. Yani bilmiyorum da şu an kesin bir Türkçe şey. eğitim veriliyor değil mi? Evet Türkçe eğitim veriliyor. Yani ilk 5 yıl Türkçe eğitim veriliyor. Sonrasında? Sonrasında Radoviş'e Merhaba. indiğimizde
5 bittikten sonra 6'dan 9'a kadar başka yabancı dillerin eğitimini veriyorlar. İşte Makedonca olsun, İngilizce, Almanca gibi. Sonra orası bittikten sonra liseye girdiğinde diğer diller Fransızca, İtalyanca veriliyor. Bölümlerine göre, kimisinin not ortalamasına göre sıralama yapılıyor işte. Kimin ilgisini ne çekiyorsa öyle. Peki bu köydeki gençlerin böyle hani Üsküp'e gideyim, üniversite okuyayım, orada yaşayayım gibi bir hayali var mı yoksa? Benim onlardan biri. Evet. Üsküp'te okuyacaksın değil mi? Evet, Üsküp'te okuyacağım. Ama yani böyle birçoğunun öyle bir planı, düşüncesi yok. Bir kız olarak da söyleyeyim bunu, bir erkeklerin düşüncesi olarak da söyleyeyim. Liseyi bitirene kadar yani yaşayabiliyorlar hayatlarını, işte gezmek olsun, tozmak olsun. Lise bittikten sonra hepsinin bir evlenme çabası var. Burada erken evleniyorlar o zaman. Erken evleniyorlar. Hepsinin bir evlilik. 18-19'da 20'de Evet, evleniyorlar. Hepsinin bir tereddüt var. Ben kalacağım, ben kaldım. Hay- Max 20'yi geçince köyde kaldı diye nitelendiriliyor bu. O yüzden bir psikolojik baskı yarattı hepsinde. He, öyle bir baskı olduğu için Evet, erkenden evlenmek evet, istiyor evet, gençler. evet, Yoksa evet. ailenin bir zorlaması aslında Hayır. var. Yani adını çıkartıyorlar evde kaldı diye. Aynen. Okuma isteği olduğunda bir çocukta diyelim ki karşı gelmezler. Aile teşvik ediyor okumaya. Evet. Hiçbir şekilde işte gitmesin. Öyle aileler de var tabii ama mesela birçoğu sürekli bir yeni şeyler görmesini, çocuğunun işte ne bileyim ileride daha güzel bir hayat olması için birçoğu Destek imkanlar oluyor çocuğuna. Aynen. Çok güzel. Öyle de olmalı zaten. Öyle olmalı ama işte ne bileyim kızlarda da çocuklarda da bir evlilik baskısı olduğu için sürekli. O zaman köylüye benim yaşımı ve bekar olduğumu söylemeyeyim. Kesin evde kaldı derler yani. Ne Nasılsınız yapıyor bu gençler? çocuk derler? İyi misiniz? Ne içiyorsunuz? Kola mı? Gelin size bisküvi vereyim. Ne tarafta? Burada. Al bakalım paylaşırsınız bunu, tamam mı? Dikkat edin kendinize. Görüşürüz. Şimdi yeni nesil ellerde telefon, hep Evet, hepsi oyun iyi. oynuyorlar. Evet. Ama yine köyde büyüyen çocuklar biraz daha şanslı çünkü hayatı öğrenerek büyüme şansları Bütün var. zorlukları görüyorlar. Evet. Ve ileride hiçbir şekilde yani zorlukla Hayatı bilerek karşılaşınca, adım evet. atıyorlar gittikleri yere. Evet. Senin Türkiye'ye gitme gibi bir düşüncen var mı? Orada işte burada üniversite okuyacaksın, orada bir yüksek lisans yapayım ya da orada bir iş bulayım. Bilmiyorum. Yani ne çıkarsa önüme. Şu an hiçbir şeyin garantisi yok. Bugün yarın bile garantisi yok. Evet, orası öyle. İçimden hukuk geldi işte. Geldi aksanım. Buradaki aksan çok tatlı ama sevimli yani. Evet. Gençler Makedonya'da hep Almanya'ya gidiyorlar çalışmak için. Oranın ekonomisi biraz daha iyi olduğu çok için. yüksek. Buradan da gidenler var. Buradan da gidenler var. Evet var. Ne yapıyorlar? Gidip orada çalışıp geri mi geliyorlar yoksa orada kalıp buraya para mı gönderiyorlar? Orada kalma imkanları biraz zor. Orada kalma imkanları zor çünkü işte ne bileyim çalışmaya çağıran adamın bir şekilde bir belgeyle sisteme bunu bildirmesi gerekiyor. 3 ayı geçtikten sonra eğer sistemde böyle bir bilgi girilmemişse ülke dışı yapılıyor. Tabii 3 ay atılıyor. kalma hakkı var. Böyle yürüyelim. Olur, böyle gidelim. Evet. 3 ay kalma hakkı var. Daha fazla kalmak istiyorsan işte belgeler hazırlıyorsun. Bunun ne bileyim arkasını koşturmadığı için bizim insanlar bilmiyoruz yani pek bir bilgimiz fikrimiz yok bu konuda O zaman dair 3 ay ama. gidiyorlar, çalışıyorlar, geri Geliyorlar. geliyorlar. Sonra tekrardan 3 ay gidip çalışıp Evet, geri evet, geliyorlar. evet, Peki evet. rahat iş bulabiliyorlar mı orada? Ev inşaatlarla genellikle duyduğumuza göre inşaatlarla herhangi bir iş buluyorlar. Ne bileyim bilmiyoruz hiç. İlgilenmedim o konuyla şu ana kadar. Ha, burada Burada- sera var. Evet. Burada köyde cenaze olduğunda bu taşta bekletiliyor. İşte dualar okuluyor falan. Burada bekletiliyor. Evet. Musalla taşı. Evet. Genelde musalla taşı bizde camide olur. Aşağıda da var ama burada da yapılıyor. Köyün çıkışında dualar okuyor. İşte erkekler genellikle, kadınlar buraya kadar gelmiyor. Hı hı. Erkekler burada işte bekletiyorlar. Burada da bir çeşme var ama akmıyor su Eski sanırım. bir çeşme aynen. Buradan sonra camiye götürüyorlar. Aşağıda iş bittikten sonra buraya getiriliyor. Bildiğim kadarıyla burada iş bittikten sonra da mezarlığa götürülüyor. Mezarlığa. Mezarlık Evet. ileride. Evet. Şuradan böyle başlayıp bu bütün böyle mezarlık kısmına kadar buraya kıran deniyor. Kıran. Evet, kıran deniyor buraya.
Böyle bunlara iskele deniliyor. İskelelere tütünleri getirdikten sonra evde dizdikten sonra buraya asıyoruz. Kurutmak için mi burada? Evet, kurutmak için. Ha, bu Kuruduktan seralarda sonra, kurutuyorsunuz. evet, kuruttuktan sonra da işte topluyoruz falan. Şu Kışında ileride yumuşadığında yapıyoruz. tarlalar gördüm mesela. Evet, Şurada da çalışanlar evet, tütün var. tarlaları. Tütün tarlaları. Evet. Çok da uzak değil anladığım kadarıyla köye tarlalar. Böyle daha yakında olanlar bu kadar mesafe en çok. Ama çok daha uzaklarda falan var tarlalar. Hani gitmesi 1 saat süren fazla. Sürekli her sabah git gel 1 saat. Araçla ya da motorla gidiyorlardır. Aynen. Aynen. Bu kısımda kadınlar duruyor. Böyle. Düğün burada oluyor. Bu kısımda kadınlar Bu kısımda duruyor. kadınlar böyle şuradan yaklaşık ne bileyim ortalama bakarsak böyle diğer tarafa kadar erkekler duruyor. Yani kadınlar ve erkekler ayrı ayrı duruyor. Evet. Tabii Diğer- burası geniş bir alan olduğu için Evet, herkes burada düğünü oluyor. burada yapıyor. Evet, burada oluyor. Bunları artık kullanmıyorlarmış. Evet. Eskiden tütün kurutuyorlarmış bu alanlarda da. Ama artık eskidiği için kullanmıyorsunuz. Evet. Daha yenileri yapılıyor. Bunlar da böyle hayvanlara yemek verilen, koyun bakan işte ne bileyim daha büyükbaş hayvanlar. Buralarda yemek veriliyor bunların içinde. O hayvanların yeri. Ha, orası ahır. Evet, ağır. Şu aşağıda beyaz bir tente alan görüyorsunuz ya dostlar. Orası ahır. Evet, bu taraflar tarlalar işte tütünler. Aşağıya doğru Komple tarlalar. tütün tarlası. Evet, Başka komple- hiçbir şey ekmiyorlar. Hiçbir şey yok. Çünkü tütünden bayağı gelir alıyor. Yöre halkı. Aynen, o yüzden tütüne yönelik herkes. Full arkalar, Evet. aşağılar. Alabildiğine yemişler yer. Bir yer yanıyor bak orada, görüyor musun? Evet, aşağıda bu ön kısım birinci gördüğümüz kalabalık böyle evler. Bizim Aha. kasaba oluyor Radoviş. Aha, Radoviç. Ha, oradan Evet. geldim ben. Evet, Radoviç. Radoviç'ten geldin. Daha arka kısım Strumica oluyor. Strumica. Evet, Strumica. O taraflar böyle. Yukarıda köyler var. Kılavuzlu köyü var. Daha yüksekte tepede var Yüksek Mahalle deniyor. Köyün adı öyle. Hep Türk köyleri o zaman. Hep Türk köyleri. En çok Türk nüfusu Makedonya'nın bu bölgesinde mi yoksa her yere yayılmış durumda Her mı? yere yayılmış durumda. Diğer kısımlar kalıyor. İşte Radoviç tarafına Makedon köyleri var. Makedon köylerinin içinden geçilip gene bir Türk köyü daha var. Böyle Makedonların da yaşadığı bir Türklerle karışık bir ortak köy var. Konçe deniliyor. Konçe. Evet, Konçe. Orada Ama hem yani- Makedonca hem Türkçe Türkçe, konuşuluyor. evet. Okulda da eğitim öyle veriliyordur. Evet, öyle veriliyor. Hatta böyle orasının eğitiminin yani çocukların kullandığı, konuştuğu Makedonca ile bizim buradaki öğrencilerin konuştuğu Makedonca biraz farklı oluyor. Aksandan dolayı mı? Yani ne bileyim işte onlar orada doğarken daha Makedoncayı işte duydukları için, eğitimini aldıkları için daha Makedon okulu, Makedon eğitimi. Bu sürekli daha kolay oluyor ileride hayatında ya da ne bileyim. Çünkü burada yaşıyorsun. Makedonya, doğal olarak Makedonca bilmek zorundasın. Radoviş'e gideceksin, Türkçe konuşup Türkçe anlaşabileceğin biri yok. Bütün genellikle dükkanlar, yemek yerleri herkes Makedonca. Ve buradan birçok insanın eskiden yaşlıların işte nenemler olsun, daha diğer kadınlar olsun anlaşmakta çok zorluk çekiyorlar. Makedonca dil bilmedikleri için önceden... Eskiler bilmiyor o zaman Makedoncayı. Evet, bilmiyor. Daha öyle erkekler, dedeler olsun, amcalar olsun işte Radoviş'e gidip geldiyse önceden ya da ne bileyim tanıdığı insanlar falan varsa böyle sürekli duyduğu için öğreniliyor. Ya da eskiden işte adamlar, dedelerimiz ne bileyim çocuklarını böyle çobancılığa gönderiyorlarmış. Babam da yapmış hatta genç 15, 16 ne bileyim 20'li yaşlarına kadar çobancılıkla uğraşmış. Babamın zaten Makedoncası oradan geliyor. Babamın 4 yıl okulu var mesela, annemin aynı. Sen 4 biliyor yıl. musun Makedonca? Ben öğrendim, biliyorum çünkü eğitimini aldığım için sürekli. Ve sürekli Makedoncayı duyduğun için gittiğin ortamda girdiğin kafe olsun, yemek yeri, okul, arkadaş ortamı bilmiyorsan bile bir şekilde her gün duyduğun için öğreniyorsun. İlgini çekmese bile bir şeylerin anlamını anlamasan soruyorsun, bilmiyorsan öğrenmeye çalışıyorsun. Ama hala bilmeyen insanlar var. Oralarda hep tütün böyle. Komple bu gördüğümüz Komple yeşillik hepsi tütün. Evet, aşağıya doğru öyle. Oralar hep en aşağıda var. Karşı taraflarda var. Ta karşı tepelerde de tütün Evet. tarlaları varmış Evet, dostlar. öyle yukarılara doğru var. Su yukarıdan geliyor, Balkan'dan. Yukarıdan geliyor. Evet, Borularla yukarıdan. çekiyorsunuz suyu. Evet, evet geliyor. Peki şu an kaç ay önce ekildi bu ya da kaç hafta önce ekildi? Ya şöyle söyleyeyim, 1,5 ay falan vardır artık bu çünkü bunun bir eline almışlar. Hı hı. Kazımı bitmiş işte 2 hafta falan 3 hafta hatta geçmesi lazım ki diğer ikinci el dediğimiz şeyin yaprakların biraz daha kızarmış olması lazım onu toplayabilmeleri için. Daha sonrasında kaç ay sonra bu Ekim'e kadar sürüyor demiştin Evet, bu. Ekim'e kadar sürüyor. Ekim hatta kimisinin verimli olursa, yağmur yağışlı olursa böyle yıl içinde Kasımlara kadar bile böyle kıranlar oluyor. O zaman tütün yağış seviyor. Evet, yağmuru seviyor. Ekim, Kasım gibi topluyorlar, sonrasında kurutuyorsunuz. Sonrasında aynen kuruyor zaten, biz şu an başladığımız için böyle seralarda kurutuyoruz. Kaç Ekim aya ayına kuruyor? kadar
Ya sıcaklığa da bağlı. Böyle 3-5 güne kuruyan da var. Ama böyle sık dizdiğimiz zaman, kalın dizdiğimiz zaman tütünleri biraz kuruması fazla zaman alıyor. Bütün mezar taşlarında ay yıldız var. Fotoğraf var, isim yazıyor. Sanırım Evet. anne baba ismi de yazıyor. Evet. Tarih yazanlar dedemin mezarı. Ha, dedenin mezarı. Demin dedemin mezarı. Allah rahmet eylesin. ...1929-2006... Mümin Derviş. Mezar taşının üstünde ay yıldız var ve... ...Mümin dedenin fotoğrafı var. Dışarıdan baksam hiç mezarlık demem buraya. Yani Belli ağaçlık olmaz alan, çünkü. gel piknik yap Aynen. kafasında gelirim ama... ...hepsi mezarlık. Bu tip mezar taşlarını İran'ı gezerken görmüştük. Türkmen bölgesinde Halit Nebi'nin kabrini ziyaret ettiğimizde çevresinde farklı mezarlar da vardı. Onları da ziyaret etmiştik. Bu şekilde ama bunlardan daha uzun, böyle birkaç metre yüksekliğinde mezar taşları dikmişlerdi. Sosyal statüsünü simgeliyor. Cinsiyetinin ne olduğunu belli ediyor. Taşın yapısına göre, şekline göre. Toplumda saygınlığını belli ediyor. Öyle bir anlamı vardı. Burada da böyle bir mezar taşı görünce göstermek istedim sizlere. Sanırım üstünde Osmanlıca yazıyor. Çok emin olamadım ama. Bu tarafta en arka kısımda böyle dere içinde Kutsa denilen bir köy daha var. Orası da Yörük köyü. Ama orasının da nüfusu yani bu taraflara göre, bizim köye göre falan olursa daha küçük. Peki çevre köylerle ilişkiniz nasıl? İyi, sürekli düğünler oluyor falan böyle, gidiş geliş. Her hafta düğün olsa mesela her hafta gidiş geliş var. Benim bildiğim, dediğin gibi burada hep Yörükler yaşıyor. Zamanında Yörükler. Osmanlı İmparatorluğu bu toprakları hakimiyet altına aldığı zaman 1371'de olması lazım. Savaşın adını unuttum şimdi. Konya'dan, Karaman'dan, Aydın'dan Yörükler Evet, gelmiş, evet. yerleşmiş buraya. Büyük ihtimalle onların torunlarısın sen. Aynen. O zamandan yerleşmişler böyle kalmış. Ondan önce bir de şey var, Hun Türkleri gelmiş buraya 4. yüzyılda. Tabi Balkan Savaşı'nı biz kaybedince bir mağlubiyet yaşanıyor burada. Daha sonrasında çekiliyor buradaki Türk nüfusun çoğunluğu. Ama sizler kalmışsınız. Aynen. Görmemişler bizi diyelim. Büyük ihtimalle dedelerin bırakmak istemedi buraya, gitmek istemediler. Aynen. Böyle buradan baktığımızda çok az gözüküyor. Minaresi orada kalıyor, böyle sol kısımda gibi böyle. Evet, görüyorum sanki. Çamların içinde köy orada. Evet, Orası da kamerada öyle. gözükmez ama ileride bir Türk Aynen, köyü daha var. aynen. Nüfusu çok azmış oranın. Canlı gözle bakıldığında falan minaresi falan belli oluyor böyle buradan. Bayağı uzakmış ama. Nenemin şeyi arkadaşı oluyor. Nenenin arkadaşı. Evet, nenemin arkadaşı. Şöyle. Buyur. Kapatırım bırak. Nasılsın nene? Buna da bin kere şükür. Ver elini öpeyim. Hayırt neydi? Adın ne? Mervize. Mervize. Nene. Burak, ben de Türkiye'den geldim. Türkiye'den mi? He, Türkiye'den geldim. Sizi ziyarete geldim. Çok iyi. Bu ne bu? Kızın kız kardeşim mi? Eşin mi? Benim arkadaşım. Tülin ben. Ayşe nenemin torunu. Ha, Tülin bu. Ya. Sen buralı mısın? Ya. Buralı. Ha, adı gördüğüm yok ha. Tanımadın mı ya bu köyün kızı? Tanımam, gördüğüm yok. Ha, gördüğün yok. Ha, ondan. Yok. Ayşe nene var, onu ziyaret ettik. Ettiniz mi? Onun torunu. Tamam. Sonra Ayşe'nin çok gelip bana berikat besler. Senin arkadaşınmış. Arkadaşım diyor değil mi? Kaç yıllık arkadaşın? Daha nasıl kendimizi bilmişiz gari. Hı hı. Demek ufaktan büyümüşüz. Gari 3-4 yaşında, 5 yaşında bu. Arkadaş olmuşuz. Evlendi, şey etti, yine arkadaş. Yine arkadaşsınız. Yine arkadaş. Ne kadar güzel. O kadar. İnşallah bizim de öyle dostlarımız, arkadaşlarımız olur sizin gibi. Olsun. Sizin de olsun. Allah sizi de geçim versin. İşte gelir bana bereket versin. Getir benim bir şeycikleri. On bereket versin, getiriyor da yiyor. Allah bitmez ömürler versin. Ona da bana da. Sağlığın, saatin yerinde değil mi? İştahın yerinde. Çok şükür buna. Bir şeyler tadıyorum. Bu kadar da yaşlı biz gari. Kaç yaşın var? 85. 85, maşallah. Maşallah, dinçsin, sağlıklısın teyzem. Sen kimin evladısın Aşaporoğullarda? Ben Türkiye'den, İzmir'den geldim. Benim annem babam İzmir'deler. Ben ilk defa geldim buraya. Hiç daha gelmedin mi? İlk defa geliyorum. Burada bir Türk köyü olduğunu öğrendim. Dedim geleyim bir ziyaret edeyim sizlere. Çok güzel olmuş. Çok güzel.
Çok memnun oldum sizleri tanıdığıma. Berikadesi'nde Koca Bayram'da geldiler burayı. Oradan dediler. Ne diyorlar be? Bize bitirir. Ne? Diyorlar bizi şey dediler gönderdi burayı. Başbakan mı ne bileyim düzüldü mü o kadar. Ay yardım mı? Yardım gelmedi. Yardım bana hiç gelmiyor. 2 senedir kimseye yok nene. Abi başka senelerde var gelirdi ama bana gelmedi hiç. Unuttular bizi. Yine. Geldi buraya onlar demin bir autobusla mı geldi? Neyle geldi? Geldi buraya Mustafa Şentop. Ben bilmiyorum. Tanıştı mı senle? Buraya geldi oturdular bana laflar sordular. Evet. Bana getirmişler baklava getirmişler. He, hediye getirmişler. Hediye getirmişler. Oturduk konuştuk. Ne kadar birbirimizi gördük, tanıştık. Burada biz. Sonra gelen giden oldu mu hiç Türkiye'den? Ziyaretine gelmediler mi hiç sonra? Sonra ama Koca Bayram'daydı. Bu bayramda geldi. Onda Koca Bayram'da geldiler. Bu önümüzde şimdi bu bayram. Ondan dayılar olan bayramda geldiler onlar. Hangi bayram oluyor Koca Bayram? Ramazan bayramı. Ha, Ramazan bayramı. Ramazan bayramı. Önceki Ramazan bayramında geldiler. Yine de ondan. Ha, şimdi bunda gari gelmediler. Benim de 3 tane çıratım var Türkiye'de. 3 tane evladın var Türkiye'de. 3 tane evladım var. Nerede yaşıyorlar biliyor musun? Samandıra'da. Samandıra'da. İstanbul'da yaşıyorlar yani. İstanbul'da yaşıyorum. Sen gittin mi hiç Türkiye'ye? Gittim çok gittim. Anam babam da orada vefat etti. Oraya gittiler. Ben sana burada yalnız kaldım. 5 senedir burada yalnızsın. Ben yalnız. Sadece ben burada. Çıratlar. Bir çocuğum var burada. Bir çocuğun burada. Burada. Bir çocuğum burada. Şimdi tarlada mı çalışıyor? Tarlada çalışıyorlar. Tütün belki bitirirler bugün diyorlar. Tütün kazıyorlar. Ne yapalım ekmeğimiz o. Evet de buradan bile çalışıyoruz. Çok güzel sizin kıyafetleriniz nene. Yine şimdi Eskiden siz dikiyormuşsunuz elle bunları. bunlar dikerler. Şimdi bunlar makineler var. Makinelere dikiyorlar. Şimdi rahata düştü insanlar ama biz çok zahmet çektik. Ekim biçeriz, arman düveriz. Biz hepten çok zahmet çektik. Çocuklara baktınız, yemek pişirdiniz, Pişirdik. çamaşırları yıkadınız, tarlada çalıştınız. Elimizde yakardık güyle hep elimizde. Yok su yok. Şimdi gar getirdi Türkiye bu suyu ama çok yaptı insanlar. Suyu tıvar etmediler. Güçlerinden parayla verdiler suyu. Türkiye yürüyüşe getirdi suyu. Parayla getirdi ama dünyanın parasını verdi Türkiye. Parayla şimdi seziyorsun. Suyu arz ediyorsun. O yaramaz oldu. Onu beğenmedik. Ha şimdi biz ne yapıyoruz? Yavrulara para veriyoruz. Küçük değil mi sana o ya? Güzel sürüyorsun ama. Adın ne? Emir. Emir. Burak, ben de memnun oldum. Utangaç çocuklar. Ay düşecek ya. İyiyim, sağ olun. Öpeyim elinizi. Nasılsınız, iyi misiniz? Öpenlerin çok olsun. Teşekkür ederim. Yine. İyi misiniz? İyi şükür. Seni sormalı. İyiyim ben de, teşekkür Köyü ederim. gezdim yine. Geziyoruz Tülin'le beraber köyü. Nerelisin? İzmirliyim ben, Türkiye'den geldim. Ay, ayağınıza sağlık. Bizi de gelip görmüşsünüz değil mi burada? Ve gelip ziyaret etmek istedim sizleri ya. Hepten güzel. Sağlığınız iyi, saatiniz iyi. Çok şükür iyi diyelim de iyi olalım. Çok şükür, iyi diyelim, iyi olsun ya. Değil mi cümlesine Allah iyilik, hoşluk versin de yanı sıra bize de. Yani ayağınıza sağlık be oğlum. Ne var ne yok oralara doğru. İyi vallahi, Türkiye'de koşturmaca, hayat gailesi. Burada da aynı şekilde devam ediyor. En peşin iş, sonra aş. Evet, İş olmadan aş olur mu? doğru, çok doğru, çok doğru. Karınca kararınca mecbur bir iş yapacaksın, elin ekmek tutacak. Doğru. Benim de işim bu. Kamerayla geziyorum. Canım benim. Video Senin de çekiyorum. ekmeğin orada. Evet, evet. Yine. Oldu biraz. Yağmurda kurak çok tuttu. Tütün ektiler mısmıl. Allah ektik de gayrı o düşünsün. Bereketine. Kurak mı geçti bu sene? Bayağı Yağdı biraz. gene, yağdı gene. Yağdı gene biraz ama o kadar gane değil ama yağdı biraz. Mevsim değişti. Daha çok sıcak yapmaya başladı ya. Hiç ben bilmiyorum bu da kadar. Bak 60 yaş, 70 yaşındayım. 70 yaşındasın. Maşallah teyzem. Daha diyelim bu seneki gibi sıcak görmedim. Olurdu ama bir yaz yarlarına. Yaz yarılarında aynen. Ya yaz yarları geçerek olurdu. Abi yandık bir evladım, yandık içerilerde yandık. O derece sıcak. Çok sıcak hava ya. Değişti vallahi mevsim. Ya bak Balkan hep, bak
Ormanlarımız var. Yel getiriyor ama o kadar çok sıcak vallahi diyelim. Nedir bu kadar? Dünya tutuşuyor. Eskiden bize Balkanlardan soğuk hava gelirdi. Şimdi sıcak hava geliyor. Ama yel de ortadan geliyor seni yakıyor. Evet. Yel de seni bir ya. Sıcak yel geliyor. Ne yapacaksın oğlum? Böyle ekmek parası, geçim davası, kim nereden nafakasını Rabbi yazdıysa mecbur kazanmak zorundasın. O yazmış sana ne sen kursağını doyuracaksın, mecbur ona yöneleceksin. Doğru. Çalışmadan olmuyor. Olmaz. Çalışmadan olmuyor. Siz arkadaş mısınız? Akraba mısınız? Akrabada değiliz, o aşağıda onun evi komşuyuz. Komşusunuz. Geliyoruz, burada oturuyoruz, dertleşiyoruz. Öyle ya. Dertleşmek iyidir ya. İçinizdekini atın. Tutmayın içinizde. Yine birbirimizle de ne yaparsın, hoş musun birbirimizle ne yapalım böyle de. Kaç yıldır tanıyorsunuz birbirinizi? Daha dualı veri. Doğalı veri. Doğalı Oo. veriyiz. Ya. Benim evim, bizim kızlık evimiz ötedeydi. Onların yine buradaydı kızlık evi. Abimın evşiyesi gene buradaydı. Rahmetli oldu. Türkiye'ye gitti. Allah rahmet Benim eylesin. Birbirimizi görüydük daha küçüklükten beri. Ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaade senin. Kendinize çok iyi bakın. Ellerinizden öpüyorum. Allah, Görüşmek üzere. İyi günler. Allah'a emanet olun. Haydi. Allah'a emanet olun. Sen de Allah'a emanet ol. Ayasın Allah'a. Teyzem ya vallahi yıllık doğa şeyimi aldım. Bugün bir yıllık doğa kotamı doldurdum. Çok sıcakkanlı buranın kadınları. Hepsi böyle ya. Vallahi hep çok sıcakkanlı ya. Böyle ziyaret eden pek sık olmayınca birini görünce böyle herkes içini dökmeye Evet. Kıyafetler de o kadar hoş gözüküyor ki yani. hepsinde. Farklı Çiçekli farklı. çiçekli, renkli renkli. Aynen. Gençler giyiyor mu peki o kıyafetleri? Genç kızlar, geç Ya oğlanlar. genç kızlar böyle bekarlar falan pek giyen yok. Ama böyle evlenince işte köy yerinde burada kalıyorsan özellikle dediğim gibi eski yöreleri devam ettirdikleri için giymek zorundalar. Giyiyorlar. Teyze sana şeyi sordu değil mi? Evlenmiyor musun diye sordu. Şu banka oturayım ya, burası gölge. Çantayı şöyle bırakayım da. Radoviş'e döndüm dostlar. Köyü güzelce gezdim, dolaştım. İnsanlarla sohbet etmeye çalıştım, muhabbet etmeye çalıştım. Tanımaya çalıştım onları. Sağ olsunlar, çok güzel karşıladılar. Yani herkese tek tek çok teşekkür ederim. Özellikle Tülin'e çok teşekkür ederim. Çünkü vakit ayırdı. Beni gezdirdi, insanlarla tanıştırdı, bildiklerini anlattı. Siz kendisini göremediniz kamerada, gözükmek istemedi ama kameranın arkasında yanımda her zaman o vardı. O konuştu, o anlattı. Onun sesini duydunuz. Kendisine tekrardan çok teşekkür ederim vakit ayırdığı için ve köyü gezdirdiği için, bilgileri aktardığı için. Vallahi dünya tatlısı insanlar. O kadar güzel ağırladılar ki beni. Çok sıcakkanlılardı. Sohbet ettik, muhabbet ettik. Elimden geldiğince sorularımı yöneltmeye çalıştım. Sizlere oradaki hayatı göstermeye çalıştım. O insanları tanıtmaya çalıştım. Kamera kapalıyken de çok sohbet ettik. Şöyle bir şey dediler. Yani Türkiye'den insanlar buraya çok fazla gelip gitmiyor. Burada unutulduk dediler. Haksız da sayılmazlar aslında. Bırakın gelip ziyaret etmeyi. Burada Türklerin yaşadığını belki bilmeyen bir sürü insan vardır. Yani bir Türk köyü olduğunu bilmeyen belki milyonlar vardır. Bilemiyorum. Bu gerçi siyasilerin sorumluluğu. Onlar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşamayan Türkleri de gözetmesi gerekiyor. Onları unutulmadığını göstermesi gerekiyor. Ama ne yazık ki kendi aramızda çekişmekten böyle şeylere maalesef fırsat bulamıyoruz. Ama bu durumun düzelmesi lazım. Çünkü buradaki insanlar hala ana vatanın özlemini çekiyorlar. Yani tamam burası bizim toprağımız diyorlar ama ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti diyorlar. Oranın özlemini çekiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüyüz ve burada bizi kimse ezemez diyorlar. Bu konu bence çok önemli. Bu konuya insanların biraz daha özen göstermesi gerektiğini, siyasiler üstünde bir baskı kurması gerektiğini düşünüyorum. Kendinizi onların yerine koyun. Yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışarısında yaşayan bir diasporasınız ve kendi öz halkınız sizi unutuyor. Eminim kötü hissederdiniz kendinizi. Ben elimden geldiğince ziyaret etmeye çalışıyorum. Sizlerle de tanıştırmaya çalışıyorum bu insanları ki belki bir şeylere vesile olurum. Bu köyü ziyaret etmekteki amacım da oydu. Makedonya'da birçok Türk köyü var. Dağılmış durumda bütün Makedonya'ya.
Burayı şans eseri buldum. Bir arkadaşımın üniversite arkadaşı bu köylüymüş. Buradan kendilerine de çok teşekkür etmek istiyorum, İlayda ve Salih'e. Onlarla böyle bir organizasyon yaptık. Hemen hızlıca bir plan yaptık. Normalde ben rastgele bir köye gidecektim ya da köylere gidecektim ve insanlarla tanışmaya çalışacaktım. Onların sayesinde daha hızlı bir şekilde bu süreci atlatmış oldum. Kendilerine tekrardan çok teşekkür ederim. Böylelikle bu köy ahalisinde, köy halkında yakından tanımış olduk. Elimden geldiğince bu tür videolara devam edeceğim. Bu tür videolar çekmeye devam edeceğim. Sadece Türkleri değil, diğer halkları da hep birlikte benim kanalımda tanıyacağız. Onlarla sizleri tanıştırmaya çalışacağım. Bildiklerimi aktaracağım. Umarım keyifli bir video olmuştur, bilgilendirici bir video olmuştur. Bu videoluk benden bu kadar diyeyim dostlar. Ne kadar çok yorum atarsanız, ne kadar çok beğeni atarsanız, eşinizle, dostunuzla, WhatsApp gruplarında bu videoyu paylaşırsanız o kadar çok video büyür ve yeni kitlelere ulaşır. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir beğeni, bir yorum da alırım. Nokta koysanız bile olur, emoji koysanız bile olur, emeğine sağlık yazsanız bile olur. Her şey olur yani dostlar. Desteklerinizi bekliyorum. O zaman bana müsaade. Kendinize çok iyi bakın. Adios, amigos diyorum bu videoluk.